Bodrum'a Gelin YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şu anda size Bodrum'da Aspat bölgesinden sesleniyorum. Burayı duymayanlar için burası Yahşi bölgesine de çok yakın, Akyarlara da yakın. Merkezi konumlara da ulaşabileceğiniz bir bölge. Tatil, turistik odaklı bir alan. Burada gördüğünüz gibi mavi bayraklı bir koyumuz var. Bu koyun hemen yanına doğru inen mükemmel bir proje var. Burası denize sıfır, Bodrum'daki denize sıfır ve doğru düzgün bir lokasyonda olan, fiyat performans olarak en iyi pozisyondaki proje bence. Şimdi size detayları anlattıkça ve piyasadan haberiniz varsa diğer projelerle kıyaslarsanız bunu benden fiyatı duyduğunuzda gerçekten anlayacaksınız. Burada hem 2 artı 1, 3 artı 1 rezidanslar var. Artı 4 artı 1 denize sıfır villalar var. 2 ayrı parselden oluşuyor. Aşağıda çok güzel bir iskele alanı, plajı, kumsalı, mükemmel bir denizi, her şey var. Ayrıca hemen yanında bulunan otel de bu projeye ait. Burası da revizyona girecek yakın zamanda, önümüzdeki yıllarda. Bu projede oturanlar yandaki otelin konseptinden de faydalanabiliyor. Bu açıdan da görmenizi istedim. Tamamen kum bir zemin var burada. Çok da geniş bir güvenlik sınırı var. Projeye bir de şuradan yukarıdan ileriden bakalım, uzaktan. Şu 3000 metrekarelik sosyal tesis sadece bu 34 tane konutun kullanımında olacak. Bu çok değerli bir şey. Önde gördüğünüz gibi villalar var. 2 sıra. Şimdi ben size aşağıda çekime devam ediyorum. Harika bir çekim olacak. Size bütün daire seçeneklerini ve villa seçeneklerini, plajı detaylarıyla göstermeye çalışacağım. Ve projenin bütün özelliklerini de satış ofisinden Mehmet Bey'in yardımıyla beraber size detaylı olarak anlatacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip en son bölümde de o ofisteki proje hakkındaki bütün detayları anlattığımız bölümü de izlemeyi unutmayın. Hadi size iyi seyirler. Ben en üstteyim. Aşağıya doğru ineceğiz ve projeyi gezmeye devam edeceğiz. Umarım hoşunuza gider. Evet, yukarıdan başladığımız çekime aşağıdan devam ediyoruz. Şimdi geldik deniz kenarına. En çok ilginizi çeken işte denizi nasıl, rengi nasıl, kum mu, çakıl mı? O noktayı göstereceğim ve plaj alanını göstereceğim size. Şimdi araya koyduğum görüntülerden de buranın bitmiş halini göreceksiniz. Ona göre sizden burayı hayal etmenizi rica ediyorum. Zaten burası bu yaza 2025 Temmuz-Ağustos aylarında gelip oturmaya uygun, plajı kullanılabilir halde olacak. Ama ek yapılacak şeyler var. Onlar 2026'da tamamen hazır olmuş olacak. Şu gördüğünüz gibi plaj kum, çakıl karışık devam ediyor ama şurada tamamen kuma dönüyor. Plajın kendisi de gördüğünüz gibi kum plaj. Zaten buraya kum takviyesi yapılacaktır. Sahilden çektiğim videoda demin şuradaydım. Şimdi size iskeleden sesleniyorum. Denizin böyle nasıl olduğunu görebilin diye. Ve bu iskeleyi kullanabileceksiniz zaten. Ayrıca kendi iskeleniz de olacak. Bu açıdan da görmenizi istedim. Tamamen kum bir zemin var burada. Çok da geniş bir güvenlik sınırı var. Projeye bir de şuradan yukarı ileriden bakalım, uzaktan. Şu 3000 metrekarelik sosyal tesis sadece bu 34 tane konutun kullanımında olacak. Bu çok değerli bir şey. Önde gördüğünüz gibi villalar var. 2 sıra, sonra da rezidanslar devam ediyor. Harika, güzel, kendine münhasır bir koyun içerisinde durgun suya sahip, yüzmeye çok uygun, keyifli bir yer. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi bu projenin sahibi olan firma aynı zamanda buradaki otelin de sahibi olan bir firma. Dolayısıyla biz buradaki iskele alanını gönül rahatlığıyla şu anda zaten kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi şezlonglardan sonra devam eden şu alan tamamen bu projeye ait. Buranın metrekaresi 3000 metrekare. Şurası da gördüğünüz alan şu an inşa ediliyor. İçerideki buggy hizmeti devreye girdiğinde ring yapacakları alan. Araya eklediğim resimlerden de gördüğünüz üzere buraya şu yan tarafa restoran geliyor, şu yan tarafa kafe geliyor. Şu gördüğünüz kayalık alanın üzeri tamamen kapanacak. Şu anda araya koyduğum resimden bunu görebilirsiniz. Nasıl olacağını, onay alınmış, yapılacak olan, kesinlikle sonuçlanacak olan iskele yapısı da oraya gelecek. Dolayısıyla çok ciddi bir iskele, kafesi, restoranı, çok güzel de bir beach alanı olacak ve buradaki bütün hepsi 34 tane kullanacak. Yani çok büyük bir alanı çok az bir aile kullanıyor olacak. 2026 yılında da buradaki otelin imkanlarından net olarak faydalanabiliyor olmanız planlanıyor. Spasıdır, restoranlarıdır,
saunasıdır, spor salonudur gibi. Dolayısıyla bu projeyi sadece bu proje olarak düşünmeyin. Yanındaki otelin imkanlarını da kullanabilecek 34 aileye satılık. Burada zaten otelin de kendi içerisinde kabanaları, yerleri var. Tahmin ediyorum ki burada oturmaya başladığınızda buradaki otel personelleri de çok iyi bir iletişiminiz olacaktır. Şimdi ben size önce sahili göstermek istedim. Aslında biz bütün projeyi çektik hemen hemen. Sadece villaları çekmedik. Villaları da şimdi beraber gezeceğiz. Daire 2+1, 3+1 daireyi de çektik. Yukarıda da ofiste çok ciddi bu projenin tamamını anlatan teknik altyapısını, işte duvarlarda neler kullanıldı, dış cephede neler yapıldı, işte efendime söyleyeyim elektrik trafosu nasıl bir trafo, yani bütün teknik detaylara girdiğimiz çok uzun da bir video çektik. Onu da ben bu bütün izlenimlerinizin sonuna ekliyor olacağım. Dolayısıyla bu videoyu izlediğinizde projeye tamamıyla hakim olacaksınız. Geldiğinizde de inanın çok fazla soru işaretiniz olmayacak. Ve videonun başında söylüyorum size, eğer bu konuda araştırma yapıyorsanız, incelemelerde bulunuyorsanız, denize sıfır bu tip bir konseptteki projelerin arasında, konumu da aynı zamanda iyi lokasyonda olduğu halde fiyat performans olarak en iyi proje metrekare fiyatı olarak. Bunu önemli değerlendirmenizi rica ederim. Beni aradığınızda aşağıdaki numaralardan sizlere proje hakkında fiyat bilgilerini ileteceğim. Ek sorularınız olursa da onları elimden geldiğince cevaplamaya gayret edeceğim. Şimdi buraları projenin ortak alanı. En öndeki villaları görüyorsunuz. 2, 3, 4, 5 numara şeklinde sıralanıyor. Arka tarafta da 14 villadan kalan 9 villa arka tarafta bulunuyor. Şimdi o villaların içerisini gezeceğiz. Bahçelerinden görüntü alacağız. Projenin sahilini size net olarak göstermiş oldum. Hadi izlemeye devam edin. Dediğim gibi videonun en sonunda çok ciddi projenin detaylarını anlatan ek tanıtım videomuzda, satış ofisinden çekilmiş tanıtım videosu da bulunuyor. Evet, proje yaza hazır. 2025 yazına proje hazır olacak. Şu an rezidansların olduğu bölümdeyim. Gördüğünüz gibi yol genişliği 11 metre. Geçiş alanları çok rahat. Burada da park alanlarını görüyorsunuz. Burada 2 tane park alanı var. Bu buradaki rezidansların kullanım alanına ait. Projenin içerisine rezidans bölümlerine girmek için alanlar var. Ama böyle girişe direkt düz ayak olan rezidans seçenekleri de var. Rezidanslarda üstlerde 2+1, altlarda 3+1 var. Ama bu 3+1 nasıl? Şimdi size çekeceğim ama önden bir anlatayım. Bir de her 2+1'in böyle arka tarafında kendine ait bir bahçe alanı var. Bulundukları konuma göre değişiyor. Şuranın mesela atıyorum 100 metrekare civarında bir bahçesi var. Üst katın 150 metrekare, kimisinde böyle 70-80 metrekare gibi bahçe alanları mevcut. Şimdi burada devam ettiğimizde giriş alanlarını size gösteriyorum. Şöyle tabi buralarda korkuluklar falan, çimler hepsi konacak. Buradan inip buradaki alttaki 3+1'in girişine gidiyorsunuz. Buradaki bunun altındaki 3+1'e de buradan gidip oradan başka bir yoldan ayrılıyorsunuz. Böyle direkt düz ayak girişleri olan seçenekler de var 2+1'lerde. Şimdi burada şurayı biz gezeceğiz beraber. Bahçe alanı da çok güzel. Projede köşe konumda olan bir 2+1 rezidans. Proje, şimdi bu 2+1 rezidansları, gördüğünüz şeyleri projenin öne çıkan özellikleriyle birlikte değerlendirirseniz çok daha iyi olur. Bu projenin tamamı olarak denize çok yakın konumda. Bazı projeler var Bodrum'da buna rakip olabilecek. Fakat onlar da çok tepelerde, çok uzaklarda, sahile gitmek için çok fazla vakit harcadığınız şekiller, seçenekler olabiliyor. Burası öyle değil. Kolay bir şekilde sahile ulaşabiliyorsunuz. Buggy hizmeti de alabiliyorsunuz içeriden. Çok güzel bir şekilde. Ben şimdi size buradaki 2+1'i göstereceğim. Buradaki binada, şimdi üst katta bir 2+1, aşağıda bir 3+1 var dedim ya. Bu göreceğiniz yerle 3+1'in içi aslında aynı. Sadece onun etrafında bahçe var. Artı bir tane de dairesi var. Ayrı bir müştemilat gibi bir alanı var. Orası da bir oda olarak sayılıyor. O da bu bahçenin altında kalan alan zaten. Yani her alt kattaki 3+1'in üst kattaki 2+1'in bahçesinden oluşturulmuş alt katında bir odası var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelin 2+1 dairenin içinin manzarasını beraber keşfedelim. Oradan plajımıza da bakalım. Sonra bir de 3+1 gezelim. Zaten videonun tamamını izlediğinizde çok ciddi sayıda bir bilgi elde edeceksiniz. Aşağıdaki villalardan da çekimler yaptık. Muhtemelen izlemiş olmanız lazım veyahut da buradan sonra izleyeceksiniz.
Projenin satış ofisinden de 10 dakikalık bir çekim yaptık. 10 dakika değil pardon, ciddi manada 20-25 dakikalık bir çekim yaptık. Projenin altyapısı, dışında kullanılan malzemeler, içinde kullanılan malzemeler, neler dahil neler değil, bütün detayları vermeye çalıştık. Projeyi beğendiyseniz, önem verdiyseniz bu detayları izlemek için videonun sonundaki bölümü dikkatlice izleyebilirsiniz. Evet, 2+1 dairemize giriyoruz. Sol tarafta bizi vestiyer karşılıyor. Böyle geniş, giderek deniz manzaralı bir güzel mutfağımız var. Yeterli büyüklükte bir salonumuz var. 2+1 bir daire için. Önceki soldaki odayı gösteriyorum size. Gömme dolapları hazır. Temiz bir şekilde sizlere teslim edilecek. VRF iklimlendirme, yerden ısıtma. Bu tür özellikler gayet güzel bir şekilde kullanılmış. Manzaradan da biraz size söz edeceğim. Girişte sol taraftaki misafir lavabosunu, tuvaletini gösteriyorum. Banyo tuvaletini ortak. Şimdi buradan devam ettiğimizde gördüğünüz gibi bir tane ebeveyn banyosu var. Gayet güzel, yeterli. Odamız, manzara her zaman karşımıza çıkıyor gayet iyi bir şekilde. Evet, bir de manzaramıza bakalım. Bu 2+1 üst kat manzarası. Aşağı yukarı bütün dairelerde, rezidanslarda bu şekilde bir manzaramız var. Son derece geniş bir balkonumuz var, yaklaşık 24 metrekare. Bu dairelerde nette 90 metrekareydi yanlış hatırlamıyorsam, bir kullanım alanınız var. Pardon, 80 metrekare, 26 metrekarede balkon var, brütte de 106 metrekare. Evet, plajımızı buradan da görüyoruz. Proje gayet güzel, ferah. Evet, şimdi gelin alt kattaki 3+1'e gezelim. Orada size söyleyeceğim bazı sürprizler var. Hem de bu bahçenin alt katında. 2+1 gezdikten sonra da hemen altındaki 3+1'e doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada 400 metrekare arsası olan tek katlı bir villa gibi düşünebilirsiniz. Sadece üst katında bir 2+1 var. Bu arada ikisini birden aldığınızda dev gibi bir villanız oluyor. 4+2 olmuş oluyor diyebiliriz yani. Şöyle bahçeyi gösteriyorum. Bu size bahsettiğim kullanım alanı. Bunu da bakalım, açıksa beraber gezelim. Evet, çok güzel. Burada net bir yatak odası var. Bakın. Gömme dolapları var. Televizyon ünitesi de var. Burada çok güzel bir geniş banyo tuvaleti var. Küçük bir banyo tuvalet değil. Gayet evin bir parçası gibi aslında dizayn edilmiş. Burada da ana kapı girişimizi görmekteyiz. Şimdi buradan devam edelim. Bir bahçeye, manzaraya bakalım. Sonra bunun da içine bir bakalım. Devam edelim. Evet. Bahçeyi görüyorsunuz. Yani 350-400 metrekareye yakın bir bahçemiz var. Yani ev dahil, arsa olarak. Evi de çıkardığımızda bence 180-200 metrekare net bir bahçe çıkıyor. Güzel de bir verandası var. Bu 3+1'lerin üst katlı olan bağıntısını da böyle görebilirsiniz. Dediğim gibi villa düşünenler belki böyle ikisini bir arada alıp büyük bir avantaj elde edebilir. Bu 3+1'lerin altında şöyle gördüğünüz gibi ciddi bir kod farkı var. Hepsinin altında hemen hemen kendine ait 46-47 metrekare, 50 metrekarelik kendine ait alanları var ve tavan yüksekleri 6,5-7 metre. Buraya çift katlı bir daire de yapılabilir, loft bir yapıda yapılabilir, hobi alanı da yapabilirsiniz. Yani bu 3+1'in dışında bir de alt katta. Evet, orayı da es geçmeyelim. Şimdiden size anlatmış olayım. Ciddi bir aşağıda kendine ait bir alanı var. Bahçeyi gezdiğimizde şimdi içine de giriyorum. 3+1'in içini göreceksiniz. Şöyle manzarayı da size göstermeye çalışayım. Şu aşağısı plaj alanı olsun.
Gördüğünüz gibi hemen gözümüzün önünde ve bize çok yakın bir manzarası var. Bu projenin çok yarım hali, yani bu peyzajlar falan bittiği zaman, plaj harekete geçtiği zaman çok ciddi bir güzel görüntüsü olacaktır. Burada kullanılan yapı malzeme, ahşaplar, uyumu gayet güzel. Şöyle bir size görüntü vereyim istedim. Harika bir manzaraya sahip. Hem kara hem şehrin bir parçası, adalar, açık deniz. Şu karşı taraflarda işte Yahşi koyları, Bitez, hepsini görüyorsunuz buradan. Çok ciddi bir görüş alanı var. Burası salon. Bayağı bir ilerlemiş durumda burası. Dediğim gibi bu yaza teslim ediliyor. Videonun geri kalan yerlerinde ben her şey dahil dedim ama sonradan öğrendim, kusura bakmayın. Bu duvar giydirmeleri fiyata dahil değil ama geri kalan gömme dolaplar falan her şey fiyata dahil. Herhangi bir ekstra masrafınız olmayacak. Mutfak alanı gayet geniş, güzel. Yeterince dolap koymuşlar. Bir aile burada 4 mevsim yaşarken sıkıntı yaşamayacaktır. Bu yatak odalarından biri. Gördüğünüz gibi kendine ait banyo tuvaleti mevcut. Buradan da çok güzel bir manzaraya uyanıyorsunuz. Bu dolap fiyatın içerisinde. Evet, aşağıdaki iletişim numaralarından bana ulaşabilirsiniz. 7/24 yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Onun dışında aramak istemeyen bazı müşterilerimiz oluyor. Niye fiyat vermiyorsun diye bana tepki gösteriyorlar. Onlar için de aşağıda bir link bırakıyorum. Projedeki fiyatları anlattım. Fakat bunu görmeniz için katıl abonesi olmanız gerekiyor. Oradan katıl abonesi olarak, yani ana sayfaya girip YouTube kanalında katıl abonesi olarak yavaşça bütün hepsini ekleyeceğim. Fiyatları o linklere basarak rahat rahat dinleyip görebilirsiniz. Sonuçta en azından fiyatları bu şekilde vermiş olalım. Ama beni de ararsanız ücretsiz bir şekilde sizlere zaten fiyatları, imkanları anlatıyor oluyorum. Gördüğünüz gibi bu daire ile üst katın birebir yapısı aynı. Bunun ekstradan hem aşağıda bir odası var, yani bir alanı var, hem de giriş katında bir kendine ait bir odalık bir alanı var. Evet, şimdi geldik buradaki en ön sıradaki villalardan birine. Villaların iç yapısı birbirine çok benziyor. Bazılarında 4 oda yerine 3 oda var. Bir odası dışarıda. Onun dışında bir farklılık yok. Öyle değerlendirebilirsiniz. Şu anda ben en ön sırada en alt manzaraya sahip olan yerdeyim. Tabii hepsinin kendine göre artısı eksi var. Zevkler, renkler tartışılmaz. Burasının artılarını söylüyorum size. En büyük bahçeye sahip olan en öndeki villa, 5 numaralı villa. Plajı görebilen tek villa. Direkt sahili, plajı görebilen. Diğerleri kota olarak yukarıda olduğu için şu alanı görmüyor ama şurada böyle bir değirmen şeklinde bir tarihi eser var. O da restore edilecek. Bunun önünde o kalıyor. De en öndeki kotlardan bir tane villa çekiyorum size. Deniz manzarasını böyle değerlendirebilirsiniz. Bir üst kottaki villalarda çok daha yukarıdan bakıyorsunuz tabii. Bunların arasında en değerlisi bu olarak fiyatlandırılmış bu arada. Bunun altında 5 metre genişliğinde 76 metrekare büyüklüğünde bir otopark var. Kapalı otopark. O otoparktan gelip bu merdiveni çıkıp evinize ulaşıyorsunuz. Bunun ayrıca alternatif bir girişi daha var şurada. Atıyorum baginiz de sizi buraya bıraktığında oradan da giriş yapabiliyorsunuz. Bu geniş bahçe üzerinden ben şimdi villaya doğru uzaklaşıp size çekime devam ediyorum. Bu numaraları veriyorum çünkü videonun en sonunda projenin genelini anlattığımız bölümde bu numaraların hepsini, projenin yapısını, vaziyet planını göreceksiniz. Oradan değerlendirebilirsiniz. 5 numara, 4 numara, 3 numara, 2 numara şeklinde en öndeki 4 tane villayı size şu an göstermiş oluyorum. Bunların hepsinin kendine ait önlerinde kapalı otoparkı var. Şu bahçe dediğimiz yerlerin altı aslında kapalı birer otopark. Bodrum'da kapalı otopark çok kıymetlidir. Bunu bir kenara yazın, çok lazım olacak size kullandığınız zaman. Burası da yine ortak olan, demin şuradan size çekim yapmaya devam etmiştim. Şimdi villanın içerisine doğru geçeceğiz. Değerlendirmelerinizi sunacağız. Böylece projenin tamamını gezmiş olacağız. Dediğim gibi çok ciddi burayla ilgilenen, beğenenler videonun en sonundaki 15-20 dakikalık süre içerisinde anlattığımız projenin genel özelliklerini izleyerek bütün
detaylara hakim olabilirler. Fiyat için de bana aşağıdaki numaralardan mesaj atıp veyahut da arayabilirsiniz. Elimden geldiğince size destek olmaya çalışacağım. Evet, bu giriş kapısından girdiğimizde böyle genişçe güzel bir mutfak ve salon alanıyla şimdiden karşılaştık. Daha ön tarafı var, geçmiyorum oraya. Burada bir vestiyer alanımız var. Sağ tarafa baktığımızda gömme dolapları, duvar süsleri, her şey konmuş. Ve bu şekilde teslim ediyorlar. Yani ekstradan şuradaki şey için sizden bir ödeme talep etmiyorlar. Yerden ısıtma sistemi, VRF'si, gömme dolaplar, duvar giydirmeleri hepsi birlikte görüşüyor olacaksınız. Geniş, güzel bir mutfak alanımız var. Ön tarafta da bir ada mutfak yapılmış. Burada bir ortak banyo tuvalet bulunuyor. Demin gezdiğimiz odada kendine ait bir banyo tuvaletimiz mevcut. Burada böyle bir alan var. Şurası çok güzel değerlendirilebilir. Burası da salonumuz. Bu ev 4+1 toplamda 180 metrekare net kapalı alana sahip. 230 metrekarede brüt metrekareye sahip. Bunlar verandalardan oluşuyor. Geniş güzel bir cam kullanmışlar. Buradaki manzara da gerçekten iyi. Çünkü direkt hemen önünüzdeki plajı görüyor. Böyle elinizde dokunacakmışsınız gibi duruyor. Harika bir yapısı var. Duvarlara giydirmeleri gayet güzel yapmışlar. Ben bu tarafa bakarken kapıyı açıyorum. Açamıyorum. Kilitliymiş kapı. Maalesef dışarıdan zaten gösterdim size. Sadece şurayı bir de aramızda cam olmadan göstermek istemiştim. Bu tavanlara da güzel ahşap kaplama yapmışlar. Dekler falan gayet güzel. Evet, alt katı gezdik. Gelin üst kata gezelim. Projenin tanıtımını ilerletelim. Videonun sonundaki bölümü izlemeyi unutmayın. Gerçek alıcılar için harika detaylar var. Burada da aşağıda bir odayı gezmiştik zaten. 3 oda da burada var. Bu bir odamız. Kendine ait banyo tuvaleti var. Mermer kaplama görüyorsunuz. Odalarda ahşap kullanılmış. Burada çok güzel geniş bir yatak odamız var. Gömme dolapları göstermek için yavaş hareket ediyorum. Dediğim gibi şuradaki toprak alan peyzaj olacak, yeşil alan olacak. Bu buranın önünü biraz kapatıyor, haklısınız. Ama üst villalarda o yok. Direkt denize bakıyor. Fakat bunun gibi de şu görüntü onlarda yok. Yani burada gelip sizin karar vermeniz gerekecek. Şöyle bir de size buradan göstereyim. Buralar separatörlerle kapanacak. Bu bize şeyi yani merak etmeyin. Hallolacak mutlaka. İzole bir hayatı sağlayacak. Artıları eksileri ekleyip çıkartabilirsiniz. Evet, bu odaya da giriyoruz. Burada da banyo tuvaletimiz var. Villalarda 4 banyo 4 yatak odası ve artı misafir lavaboları var. Gayet güzel. Bu oda biraz küçük kalmış ama manzarası da çok güzel. Harika bir yapıya sahip. Evet, ben size elimden geldiği kadar detayları ilettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu izlemeye devam edin. Projenin teknik altyapısına, teknik detaylarına orada giriyor olacağız. Merak ettiğiniz şeyler olursa, başka villaların manzarasını merak ederseniz onlar için sizin için gelip çekim yapabilirim. Beni aramaktan çekinmeyin. Umarım çok memnun kalmışsınızdır. Aradığınız gibi bir yerdir. Şimdi videoyu izlemeye devam edin. Projenin bütün hatlarını ifade ettiğimiz, anlatmaya çalıştığımız ofiste sizlere PDF'lerden çekim yaptığımız bölüme geçeceğiz. Orada Mehmet Bey bize proje hakkında sorduğumuz bütün sorulara cevaplar verdi. Onu izleyerek bütün sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Evet, projenin içerisinde çekimlerimizi tamamladık. Şimdi satış ofisine geldik. Burada projeyi hem
PDF'ler üzerinden yukarıdan bakacağız. Detayların hepsini burada satış müdürü Mehmet Bey'den rica edeceğiz, öğrenmeye çalışacağız. Kendisi de bize katkılarını sunacak. Projeyi böylece gelmeden bütün detaylarını öğrenmiş olacaksınız. Merhabalar Mehmet Bey, iyi misiniz? Merhabalar, sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Şimdi projeyi gezdik, bütün detaylara baktık, çektik, daire tiplerini de gezdik. Şimdi sonrasında projenin genel özelliklerini sizden rica edeceğiz. Ne gibi özellikler? Öncelikle ben size şey yapayım yani, sorular sorayım. Siz o sorulara cevap niteliğinde şey yapın, eklemeleriniz olursa ekleyebiliriz tabii ki. Öncelikle ben projenin konumundan bahsetmenizi rica ediyorum. Konumun özellikleri, artıları, eksileri nelerdir? Buradan alım yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Nelerle ön plana çıkıyor gibi bir soru sorayım size. Bunu olabildiğince kompakt bir şekilde izleyicilerimize anlatırsak seviniriz. Yani konum olarak biz Bodrum Yarımadası'nın güney tarafındayız. Yani güney tarafının özellikleri anlamında rüzgarı daha az alması, denizin de kumlu olması ve deniz kalitesi anlamında kuzey bölgeden biraz daha farklı olarak bu yönler ön plana çıkıyor. Esmeyen deniz, kaliteli bir deniz ve kumlu deniz isteyen alıcılar için güney bölge tercih sebebi oluyor. Bizim bulunduğumuz yerde böyle bir konum. Mavi bayraklı bir koy içerisinde kalıyoruz biz. Güney bölge aynı zamanda merkeze de yakın. Yani kısa mesafede devlet hastanesi, özel okullar, devlet Midtown'da okulları mesela buradan kaç vesaire. kilometre veya ne kadar Midtown zamanda buradan 10 gidebiliriz? dakikada ulaşılır. Benim evim de zaten merkeze yakın. 15 dakikada ben her gün evime gidip gelebiliyorum. Merkeze yakınız. Ana alter ulaşım hatlarına yakınız. Alışveriş, büyük alışveriş merkezlerinin olduğu konumlara, hastanelere, okullara vesaire bütün konumlara yakınız. Çevremizde hangi semtler var bilinen? Şimdi burası Şimdi Aspat diye geçiyor. Bizim projeden baktığımızda Bites sahiline 10 dakikada ulaşılır. Ortakent, Yahşi, Camel Beach, Müskebi bizim bulunduğumuz yerden 5 dakika. Yine bizim bulunduğumuz yerden diğer tarafa doğru geçtiğimizde işte Karayincir tarafı yine 5 dakika. Turgut Reis tarafı 10 dakika. Yani bizim projenin konumu çevresinde 5, 10, 15 dakika aralığında 7 tane 8 tane farklı Ben koya bir rahatlıkla ekleme yapayım. ulaşılabilir. Burası şimdi normalde birçok bölgede oturanlar Midtown AVM'ye ulaşmaya çalışıyor. Fakat burada bir AVM daha var. Antheaven diye. Evet. Antheaven'da değerlendirebilirsiniz. Hem içinde kafe, restoranlar var. Çok güzel kendine ait bir böyle premium beach'i de var. Aynı zamanda tekne yanaştırabileceğiniz yerleri de var. Orayı da gezmek, seyahat etmek işte arkadaşlarınızı ağırlamak için de kullanabileceğiniz bir bölge. Ki projenin kendi içerisinde bir sürü sosyal tesis var. Onlardan bahsedeceğiz. Onun dışında bölge hakkında, konum hakkında söyleyebileceğimiz hani buradaki yaşayan insanlar tatilci tarafında mı kalıyor yoksa 4 mevsim yaşamak mı ön planda? Şimdi bizim projedeki hazırlıklarımız herkesin burada 12 ay yaşaması üzerine. Evlerin dışı ve içi altyapısı dahil bütün yapılaşma bunun üzerine. Yazlık diye çok ayırmıyoruz onu çünkü konum olarak merkezi bir konumda olduğumuz için evlerde otomatikman ona göre inşa ediliyor. 12 ay rahatlıkla oturulacak bir bölge. Ana alter bütün hatlara yakınlığımızdan kaynaklı. Merkeze yakın uzak olmanın 2 tane avantajı dezavantajı olur. Yani bizim bulunduğumuz yer merkezden uzak değiliz ama merkezin de trafiği kalabalığı vesairesi burada yok. Dolayısıyla biz bu konumda hem kafamız rahat hem de erişilebilir konumdayız. Noktadasınız. Evet. Ne çok uzak ne çok yakın böyle arada güzel bir noktada konumlanmış Evet. bir proje olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca normal seyahat etmenizde kullanmanız gereken yol aksesine de yakın bir proje. Yani ana giriş kapısından, alttaki giriş kapısından ana yola ulaşmak için çok fazla bir yol gitmiyorsunuz. Direkt içeri kıvrılıp projeye Bizim ulaşmış zaten oluyorsunuz. proje imar yolu projenin üst kısmında. Bu bizim için muazzam bir avantaj. Genelde Bodrum'da imar yolları sahil tarafından geçtiği için proje alanından çıkıp ondan sonra denize ulaşma Bu yoldan imkanımız Ortakent'e, mevcut. merkeze, Turgut Reis'e vesait var mı? Bu yoldan dümdüz böyle gittiğinizde Karayincir, Akyarlar sonrasında Turgut Reis karşımıza Ulaşım var mı gelir. peki arabasız da olsa mesela gidip gelenler için kolay bir ulaşım burada? Toplu ulaşım, Toplu ulaşım. bizim ofis şurada ya Evet. hemen yanımda. Yani Durağınız var yani. toplu ulaşım projenin güvenlik kulübesinin olduğu yerden kalkıyor zaten. Ha, çok güzel. Dolayısıyla burada şu önemli. Belki Arabanız yoksa bile toplu ulaşım projenin güvenlik kulübesinin tabii genç dibinde. çocuklarınıza illa arabayı vermek zorunda değilsiniz. Buradan bir git diyebilirsiniz. Veyahut da çalışanlarınız olabilir, misafirleriniz olabilir. Geleceği zaman tarif konusunda birçok bölgeden buraya toplu ulaşımla da gelinebiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Çoğu projede toplu ulaşımla bir noktaya kadar gitseniz bile çok dik yokuşlar çıkarak belki bir yerlere gitmeniz gerekebilir. O da toplu ulaşım kullanılmaz hale getirebilir. Buradan çıktınız merkeze tek vesayetle rahatlıkla Yani bu ulaşabiliyorsunuz. çok büyük bir konfor Bodrum için. Onu öncelikle söyleyeyim size. Konum hakkında da birçok bilgi aldık Mehmet Bey'den sağ olsun. Şimdi başka bir detaya girelim. Projenin genel hatlarını bize anlatır mısınız? Kaç tane dairemiz var, kaç tane villamız var? Sonrasında da sosyal konutlar, sosyal imkanlardan bahsedelim, altyapıdan bahsedelim şeklinde devam edebiliriz. Tabii. Proje büyük bir proje değil. Bizim zaten istediğimiz de böyle bir şey değil. Butik bir konseptimiz var bizim. Denizin tam olarak sıfırında 34 tane evden oluşuyor. 34 evin açılımı da vaziyet planında 2 numarayla 15 numaranın olduğu kısım. Burada 14 tane 4+1 müstakil villa. Üst parselde 5 blok, toplamda 10 tane daire, ortak alanda bir havuz. Onun bir üstünde de yine toplamda 5 blok, ortak alanda bir havuz, 10 tane daire. Yani toplamda 20 tane daire, 14 tane 4+1 müstakil villa şeklinde. Dairenin açılımı da 2+1, 3+1 olanları var. Burada 20 dairenin açılımında 11 tane 3+1 daire, 9 tane 2+1 daire,
20, 14 tane de 4+1 müstakil, toplam 34. Sizler şimdi burada videoda rakamları da görüyorsunuz. Burada herhangi bir şeyle ilgilendiğiniz zaman rakam bazında şu kodlu villayı, şu kodlu daireyi de nokta atışı sorabilirsiniz. Burada satılık olan seçenekleri ve hangisinin 2+1, 3+1 olduğunu bize izah ederseniz belki bizim pazarlama sürecinde çok kolaylığımız olabilir. Müşteriler de gelen görsellerden bunları çok rahat ayırabilirler diye düşünüyorum. 16, 17, 18, 19 ve 20 bu parselimizde alt katlar 3+1 bahçeli, üst katlar 2+1 şeklinde. Bir blokta toplamda 2 daire vardır. Alt kat ve üst kat girişler de birbirinden bağımsızdır. Kimse kimseyi görmez. Bunların kendine ait ortak havuzu var herhalde değil mi? Evet, bu 5 blok toplamda 10 tane dairenin kullanabileceği ortak alanda bir tane Bunların havuzumuz var. otoparkı da havuzun yanındaki tek Tabii alan. bakın burada otopark alanımız var, burada otopark alanımız var, burada var, burada var, şu kısımda var, alt kısımda var. Zaten bizim taahhütlüdür yani her eve minimum 2 araçlık otopark tahsis edebiliyoruz. Otoparkta bu- bir problemimiz yok. 16, 17, 18, 19 ve 20 bunlarda manzara konusunda öne çıkan, geri planda duran veyahut da daire kurulumu olarak önde olan seçenekler var mı söyleyebileceğiniz bir şey? O bölgeden alım yapmak isteyen Şöyle söyleyeyim bakın neye göre tercih 15 yapacak? numaralı konumla 16 numaralı konum arasında 50 metre kod farkı var. Yani buradan öyle bir manzara var ki tarif edilemez yani Kaptan Köşkü gibi diyeyim ben size. Hiç ev görmüyorsunuz. Öyle bir manzara O var kadar orada. güzel diyorsunuz. Kesintisiz. Bir de yani kod farkından zaten önünde de daha fazla yani buralar bizim yeşil alan bıraktığımız alanlar. Herhangi bir yapılaşma da söz konusu olmayacağı için bir de 50 metre kod farkı olduğu için manzara inanılmaz panoramik orada. Yani sadece bizim bulunduğumuz koyu görmüyorsunuz. Bitez'i, Ortakent'i, Yahşi'yi, Camel Beach'i, Karaada'yı, hani akvaryum koyunu, yani havanın açık olduğu günlerde Kost Datça'ya kadar burada bütün manzara panoramiktir, açık. Çok güzel. Peki bir arkasındaki bölümde neler var? Bir arkadaki bölümde de 21, 22, 23, 24, 25. Bu 5 blok yine aynı konsept 10 tane daire. Ortak alanda havuz. Onlar için de buralarda otopark alanlarımız var. Burada da alt katta 3+1 olan var. Bahçeli üst katta 3+1 Yine arada kod olan farkı var Yine herhalde arada kod yanındakiyle. tabii. Yani bu parselle bu parsel arasında da kod farkı var. Dolayısıyla arazi denizin sıfırından en üst kotuna kadar yükselerek geldiği için manzaralar zaten burada kesintisiz. Hem dairelerde hem villalarda manzara zaten hepsinde bir şekilde var. Var. Villalarda özel olarak ayırmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Villa Şunu bölümünde? tamamlayayım. Dairelerin bittiği yerin hemen arkasında yine bir yeşil alanımız var. Güvenlik kulübesini tam bu noktaya oluşturuyoruz. Ofisimiz de zaten burada. Projenin en üst kısmında imar yoluna sıfır konumda bir de alışveriş merkezimiz var burada. Onun da inşaatı bu kış başlayacak. Alışveriş merkezinin dediğinizin büyüklüğü ne kadar olacak? neler Açıklayayım olacak? onu da. Orada bizim anlaşmamız Makro ile anlaştık orada. 2026 Haziran'da teslim olacak orası. Evet. Şu an inşaat yasakları var. İnşaat ruhsatı çıkmış olmasına rağmen çalışamayacağız. Ekim ayında oradaki çalışma başlar. 2026 yazına Makro'ya orayı biz teslim etmiş oluruz. Oraya bir makro açılacak. Çok güzel. Yani O da çok harika büyük bir alışveriş merkezi gibi bir şey değil. Bizim zaten amacımız da o değil. Bizim buradaki amacımız yola sıfır konumdayız. Ticari bir parselimiz var. Bir alışveriş merkezi yapalım. Hem bölgeye bir faydası olsun hem de bizim ev sahipleri için günlük alışverişler. 2 adım mesafe. Yani bu bir konfor detayı sağlamak için projeye. O yüzden oraya da bir alışveriş merkezimiz geliyor. Şimdi Yani- bu anlattığımız bölümler belki biraz size uzun sürüyor gibi gelebilir ama gerçek alıcılar bunların her dakikasında dikkatle dinleyecektir bence. Önemli bilgiler Tabii, yani. ben şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Birçok projede böyle taahhütler oluyor. Yani ben şeytan avukatlığını yapıyorum şu an. Bu mesela makronun açılacağı ile ilgili burada satın alma yapanların sözleşmesinde veyahut da sizin elinizdeki belgeleri sunmak gibi şeyler yapabiliyor musunuz? Yeter ki alıcı taraf soru sorsun. Yani sorduğu soruya alamayacağı cevap yoktur. Bizim zaten şirket politikası üzerine şeffaflıktan ilerliyoruz. Alıcı istediği soruyu sorabilir. Gün sonunda zaten işin ilerleyen aşamalarındaki görüşmeler patron seviyesine kadar çıktığı için bütün süreçlerle ilgili kanallarımız bütün sorular konusunda açık. Çok güzel. Bu arada şirket sahibiniz de burada oturacakmış galiba. Doğru, Öyle doğru. biliyorum. Kendisi O de da ev çok büyük bir ayırdı artı. burada. Söylemeyeceğim hangi ev olduğunu da ayırdı. Tamam. Şimdi burada benim gördüğüm projenin konumlanmasında 2, 3, 4 ve 5 numaralı villalar en ön kotta ve denize en yakın olan seçenekler. Onun arka tarafında da villa seçeneklerimiz var, gayet güzel. Şimdi bize sosyal alanlarınızdan bahseder misiniz? Yani plajda neler olacak, nasıl bir aktivite imkanlarımız olacak, buggy hizmetiniz olacak mı vesaire, buna benzer şeyleri rica edeceğim Tabii. sizden. Şuradan aktarayım şimdi. Demin yarım kalan konuyu tamamlıyorum. İmar yolu projenin üst kısmından geçiyor. Dolayısıyla genelde Bodrum'da sahil tarafından geçtiği için proje alanından çıkıp denize ancak öyle ulaşma imkanımız olur. Burada durum farklı. Bizim denize en yakın konumumuz 30 adım mesafedir. Yani 2, 3, 4, 5 numaraların deniz mesafesi 30 adım. Dolayısıyla işte imar yolunun projenin üst tarafından geçmesi otomatikman bizim de yapılaşma anlamında 30 adım mesafeye inmemizden kaynaklı şu konfor vardır projede. Proje alanından çıkmadan yürüyerek denize ulaşabilme konforu. Evet. Yani bunu birebir isteyen alıcı için bu bulunmaz nimetlerden birisidir. Proje alanından çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi plaj kısmında tabii ki yani bir kum plaj kısmımız var. Denize 30 adım mesafede olup da plaj olmaması zaten şey olur. Nüans olur. Plaj kısmına bir kafe, restoran, bar koyuyoruz. Oranın güncel render'ı varsa onu açabilirsek iyi şuradan olur. evet göstereyim.
Şimdi burada bir iki tane ufak değişikliğimiz var. Mesela şu yol kısmını daha düz biz çalıştık. Plaj kısmında bir kum plaj kısmımız var. Kum plaj kısmına ilave bir dek alan kısmımız var. Bu sağ tarafta devam eden plaj nereye ait? Sizin gösterdiğiniz alanın dışındaki. Şu plajın devamında bu sol tarafta bizim şirketimize ait otelimiz var. O otel de size ait. O otel zaten. de bize ait. Dolayısıyla geniş açı baktığımızda bu koyu komple otelimizde olduğu için bizim kullanımımızda. Harika. Plajımız da kumlu. Önemli bir detay çünkü kumlu plaj dediğinizde Bodrum'da 3-5 tane yer alternatif gelir karşınıza. Çok fazla yer yok. Otelin bizim mülkiyetimizde olması çok önemli bir konudur. Otelin plaj kullanacağı kısımla bizim plaj kullanacağımız kısım ikisi birbirinden ayrıdır. Kum plaj kısmımızda bir tane şu an temelini attık. Bir kafe, restoran, bar oraya koyuyoruz. Ev sahipleri plaja indiklerinde bir servis alabilsinler. Yani masa, sandalye olsun, oturabilsinler. Kahve, çay, içecek, yeme içme, günlük kullanım. Yani burada bir servis alabilsinler. Onun dışında şemsiyeler, şezlonglar, giyinme alanları, duş alanları, bunun teknik, mekanik altyapısı, bunların hepsini zaten koyduk. Bir de iskele yapıyoruz. Herkes kum plajdan hoşlanmayabilir. Tabii ki. Bir de dek alan hazırlıyoruz. Buradaki farklılık şudur. Bu dek alanın şu kısmını yapmayacağız. Burasını daha uzun. Yani kabaca şuradaki metrekare 600-700 metrekare bantlarında bir dek alandan bahsediyoruz. 34 evlik proje için. Gayet güzel Yani yeterli. kapasite olarak Bodrum'da bunun üstü de çıkmaz. Yani yoktur. Peki bu kafeterya, restoranın işletmesi ne şekilde olacak? O bir sonraki dönemdeki konu. Biz yapılaşma olarak onu oraya koyalım da işletmesi gün sonunda ev sahipleri bir araya gelecekler. Ortaklaşa bir karara varırlar. Önemli olan onun zaten orada servis verebilecek şekilde hazırlanmış olması ve faal bir şekilde devreye girebilecek olması. Bu tip projelerde normalde bu alanları site yönetimi işletiyor. Çünkü kat maliklerinin kendi alanları, arsaları gibi gözükmüyor burası. İşletme hakları da kat maliklerine değil. Bu projede acaba tapularında burası gözüküyor mu? Bu mal kat maliklerine mi ait olacak? Değil. Değil. Gözükmez. O zaman Çünkü işletmesini belki sizin yapmanız daha doğru olur. o zamanın konusu. Bizim şu anki önceliğimiz onu oraya yapabilmek. Yaptıktan sonra gün sonunda zaten ev sahipleri burada bir araya gelecekler. Yönetim kurulacak, herkes oturacak, genel kurul olacak, konuşacaklar. Onun akıbetine uzun dönem birlikte karar verilir. Ama işleyiş faaliyeti ev sahiplerine bir servis verebilecek bir alan oluşturma üzerine. Mehmet Bey, peki bu restoran bölümünün işletmesi ne şekilde olacak? Şimdi orada bizim öncelikli amacımız tabii o yapıyı oraya koyabilmek. Şu an mutfak kısmını hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yani 2026 yazına da kafe, restoran, bar kısmı faaliyete geçebilecek şekilde biz burayı hazırlıyoruz. Anladığım kadarıyla mutfağı, tabağı, çanağı, Tabii. servisleri, Amacımız zaten masası, o. sandalyesine Hani kadar siz hazırlayacaksınız. hazırlayalım, bırakalım. Yarın bir gün ev sahipleri geldiklerinde servis alabilecek bir alanları hazır olsun. İşletme anlamında da gün sonunda ev sahipleri otururlar, ortak bir karara varırlar. Ya Beğendikleri bir site yönetimi işletme olur, firmasıyla işletme çalışabilirler. firması olur, farklı bir Yönetim şey kendi olur. işletebilir, tabii. Biz personel koyabiliriz, biz organize edebiliriz gibi. Önemli olan onun orada varlığı. Evet, evet, İşletmesi o zaten çözülebilecek bir konu. Sosyal alanlar konusunda peki bütün evlerden plaja ulaşım ne şekilde olacak? Bir buggy hizmetiniz olacak mı? Proje içerisinde buggy servisi çalıştırıyoruz. Villa kısımlarından çok gerekli değil. Zaten onlar denizin dibi. Ama yaşlı olur, engelli olur, yürüme zorluğu çekebilir vesaire. Proje içerisinde bir buggy servisi çalıştırıyoruz. 7/24 site güvenliği 7/24, olacak. tabii. Kamera sistemi. Kamera her sistemi, yerde ortak alan olacaktır. aydınlatma, buggy servisi, işte plajda çalışan personel, gündelik işte bahçıvan servisleri, havuz bakım servisleri, meydancı vesaire. Peki burada Tabii. aidatlar ne seviyede olacak? Nasıl kurgulanacak? Veyahut da işte çevreleri biz yapacağız, herkes kendi bahçesine havuzunu mu yapacak şeklinde? Yoksa Şu an onu planlama da var mı bu cevaplayayım. konuda? Şu an yönetim planı oluşturulma aşamasında. Yönetim planları tabii kolay oluşturulabilen şeyler değil. Üzerine çok çalışmak gerekiyor. Çünkü yönetim planı dediğimiz şey ilgili kompleksin anayasası gibi. Değiştirilmesi de zaten çok yüksek oy oranına tabi. Dolayısıyla biz son 6-7 aydır bu yönetim planına çalışıyoruz. Belli bir seviyeye kadar da geldi. Aidatlar önümüzdeki dönemde yine 2026 belki yazına, belki 2027 yazına, bilmiyorum şu an. O zamana doğru belli olacaktır. Genel anlamda burada ihtiyaç duyulacak. Yani 34 evlik bir proje olduğu için otomatikman 3 tane güvenlik burada olacak. Buggy servisi için bir tane personelimiz olur. Plajdaki çöp toplama, şezlonglar vesaire, bunlar için bir personelimiz olur. 3 tane bahçıvan buraya yeterli. Bir tane havuz, ortak alan havuz bakımları için bir personel olur. Bir tane teknik personel olur. Aşağı yukarı 10 kişiyle buranın işi döner. Tabii bunun bütün oturum sağlandıktan sonra zaten hani aidat atıyorum çıktı ki 15 bin lira ya da 7 bin lira neyse artık. Kabaca Hangi o seviyelerde olur. Daire başına, villa başına nasıl düşecekse bunları aşağı indirmek isterseniz sonra siz personel sayısını azaltabilirsiniz, görüşüp beraber arttırabilirsiniz. Bu tür şeyler biraz da site yönetimine sonradan bağlı olacak Tabii, şeyler yani. daha Başlangıçta uzun sizi vade bir konular bunlar. dört dörtlük bir şekilde teslim edeceklerini ben anlıyorum. Şimdi projeden bahsettik, sosyal alanlardan bahsettik, altyapınızdan bahsedelim. Yani su deposudur, arıtmadır,
efendime söyleyeyim jeneratör sistemidir. İşte bu Bodrum'da biliyorsunuz su tazyiği ile ilgili bazı şikayetler oluyor. Su Tabii. verilen yerler var, kanalizasyon kullanan yerler var. Nasıl işleyecek bu projede? Yani suyla alakalı konuyu depoyla çözmek palyatif çözüm. O yani uzun vadeli bir çözüm olarak kabul edilecek bir çözüm değil, günü kurtarmaktır o. Yani biz bu projede ters ozmoz sistemi çalıştık. Yaklaşık günlük 10.000 metreküp su tedarik edebiliyoruz. Suyu denizden alıyoruz. Büyük bir filtrasyon sistemimiz var tuzundan ayırabilmek için. Çok da pahalı sistemlerdir bunlar. Genelde 150, 200, 250 bandındaki konut sayılarındaki projeler için Ben de onu diyecektim. Bu kadar az konutun olduğu bir yerde bu sistemin kurulmasını çok az gördüm. Hiç Patron- görmedim hatta. patron oturacak. Yani kimseye mahcup olma lüksüne sahip olduğumuz bir yer değil burası. Altyapı yani önem verdiğimiz bir konu. Dolayısıyla güzel bir şey hazırladık. Altyapı sistemi hazırladık. Denizden suyu çekebiliyoruz. Ters ozmoz sistemimiz var. Bunun sistemsel çalışması da altyapısı bitti. 1-2 hafta içerisinde sistemi de devreye alacağız. Şebeke suyuna da ayrıca bağlısınız Tabii zaten. şebeke suyuna da ayrıyetten bağlıyız. Ha, olur da şebeke suyu kesilir. İşte deniz suyu sistemde bir arıza olur. Üçüncü nokta olarak da depo yaptık. Yani Hem depomuz var hem ters ozmoz İşte- kullanıyoruz artı şebeke suyuna yani bağlıyız. sorunsuzluk üzerine inşa edilmiş bir sistem. Teknik olarak günümüzdeki şartlar ve imkanlar çerçevesinde yapılabilecek her şey yapılmış anladığım İşin kadarıyla. en basit çözümü 100-200 tonluk bir depo koyup ilerlemektir. Ama biz burada Peki tabii bu su deponuz ortak mı yoksa her villanın kendine ait ya da her Ortak. binanın kendine mi iki ait? tane zaten büyük depo alanımız var. Bir tanesi daireler için, bir tanesi villalar için. Denizden aldığımız su depoya gelir. Filtrasyona girer. Filtre edilmiş su depoya gelir. Depolardan da hidroforla evlere basılır. İki tane büyük böyle depo var. Sistem zaten söylediğim gibi günlük 10.000 metreküp bandında su alabiliyor. Kapasitesinin de zaten gayet ona göre hesaplandı hepsi. Uygun. Peki Onun dışında- kanalizasyon altyapısı, koseptik bunlar. Projede biyolojik arıtma çalıştık biz. Bu da yine maliyet anlamında yüksek maliyetli. Geri dönüşüm kullanıyoruz biz burada. Ortak alan bahçe sulamalarında yine orada da bir filtrasyonumuz var. Biyolojik arıtma, geri dönüşüm bahçelerde bu suyu da kullanabiliyoruz. Onun dışında enerjiyle alakalı projeye özel trafomuzu Şunu da aldık. aldık aslında. Projedeki evler normal şebeke kanalizasyon sistemine bağlı mı değil mi? Onu merak Değil. ediyorum. Bağlı değil ama bu bölgelerin yani Bodrum'un birçok yerinde bu bağlı olmama durumu var. Evet. Ama bunun için kendi konseptik kuyularınız var. Artı biyolojik arıtma sisteminiz var. Biyolojik arıtmadan geçenler bahçe sulamalarında kullanılıyor. Evet. Konseptikler de dönemsel olarak boşaltılacak. Boşaltılıyor. Bu böyledir zaten. Yani çok Evet, çünkü büyük şudur, şehirlerde oturanlar bunlara çok e, hakim değil. Değiller. Altyapı anlamında bu taraflara doğru belediyenin altyapı çalışması Şu an çok sınırlı yerde var zaten. çok sınırlı yerde kanalizasyon. var. Bu taraflara doğru geldiğinde bizim zaten boru yerleri hazır. Bağlanmamız 3-5 günlük iştir yani. O kadar Tabii hat geldikten basit. sonra ama Hat zaten geldikten burası sonra. ana yolun üzerinde diyebileceğimiz bir konumda. Yani ilk gelecek yerlerden biri Birisi. olabilir çünkü aşağılarda veya çok yukarılarda değil. Yani Bağlanması kolay burada olacaktır. biz gelecekte. yani sistemi yine ters ozmozda olduğu gibi sorunsuzluk üzerine kurduk. Biyolojik arıtma. Bu konuda da çok uzun vade kafamız rahat. Çok güzel. Evlerin peki içerisini gösteren falan bir renderınız var mı? Onun üzerinden evlerdeki İki kısa binalardaki detay şey ne varsa tabii şundan ekleyin. bahsedeyim. Projeye bir de enerjiyle alakalı sıkıntımız olmaması anlamında bir de trafo aldık. Evet, elektrik. Çünkü Akbars. elektrikte de yaz-kış döneminde yazın çok yoğun kullanım, kışında mevsimsel şartlardan kaynaklı böyle elektrik fazında gidip gelmeler söz konusu olabiliyor. Onları dengelemek adına zaten yine sorun olmaması adına trafomuzu da aldık. Kurulumunu da yaptık. Peki güneş enerji sistemi kurmak isteyen kişiler Gerek olmayacak. kurabiliyor mu? Gerek olmayacak. Bütün evlerde ısı pompası var çünkü. Isı pompası var. Onun dışında bir de Ben bu su ısıtma için sormadım bunu yalnız. Normal evin elektriğini güneş enerjisinden, GES'ten faydalanmak isteyenler olabilir. Günümüzde çok revaçta olan bir şey. Öyle bir şeye insanların çatılarına bir şey yapmasına izin verecek misiniz? Böyle bir şey var mı? verilmeyecek çünkü çatılara anten bile koyulmasına izin vermiyoruz. Çünkü oradaki izolasyonu tamamladığımız anda yani orada membranımız var, ziftimiz var, keçe var, mıcır var. Hani kilitlenmiş bir izolasyon var orada. Dolayısıyla çatılara anten bile koyulmasına izin vermiyoruz. Merkezi uydu sistemimiz var. Hani çatılarda herhangi bir işlem olmaz. Ama 5-10 sene sonra da ne olabileceğini de bilemeyiz. Yani ev sahipleri otururlar, böyle bir karar alırlar, almazlar. Yani çok uzun vade bir konu o yine. Dediğim gibi yani çatılarda ilk dönem herhangi bir şey yapılmasına Peki izin elektrikli araç verilmeyecek. altyapısına uygun mu villalar ve evler? Bunun için yerleri, altyapıları, elektrik altyapıları İki var mı? tane konuyu birbirine bağlıyorum. Projede 3 parsel var. Villa parseli için yine jeneratörümüz var. Daire parselleri için de 2 jeneratörümüz var. Toplamda 3 tane koyduk ki kapasiteyi böldük. Yani tek makineye bütün projeyi bağlamaktansa 3 farklı makineye parça parça bütün projeyi bağladık. Dolayısıyla elektrik gitti geldi falan öyle sıkıntılarımız da yok. Projenin hem daire hem villa kısımlarında 7 farklı noktada
Elektrikli araç şarj istasyonu da var. Elektrikli arabası olanlar için gün sonunda burada standart sistem kartlı. Elektrikli aracı varsa ev sahibinin onların bir kartı oluyor, gidiyor ortak noktadan kartını kullanıyor, okutuyor, arabasını şarj ediyor. Ay sonunda ne kadar elektrik tükettiyse, çünkü ortak alan elektriğinden kullanacak ya, ne kadar elektrik tükettiyse karttan hesaplanıyor, aidatına ekleniyor. Harika. Bunu dört dörtlük böyle yapıp hazırlayan projenin daha başında kartsız sistemi konuşan ilk sizi gördüm. Tebrik ediyorum. Onun 7 dışında- farklı noktada var bu. Harika, çok güzel. Artı isteyen zaten evine de yapabiliyor demek bu, yani bunu bu kadar düşünen altyapısını da yapmıştır. Onun dışında şimdi bir tane dediğim gibi daire veya Şöyle villanın yapayım. şeyine, renderına girelim. İç yapı hakkında bazı şeyler soracağım size. Projenin saha görsellerinden ben açayım. En azından onlar üzerinden Yani şunu soracağım aslında. Bir villanın içerisinde kullanılan malzemeler nedir? hepsini Yerden anlatayım. ısıtma Tabii. nedir? İşte VRF Şimdi ekimler bu kullanıyorsunuz. saha görsellerini de en azından ben onları anlatırken birebir Evet Mehmet Bey, şimdiki sorum size şöyle. Evlerin, binaların dış cephesi, yalıtımı, efendime söyleyeyim havuzda kullandığınız su arıtma sistemi gibi, yani binaya ait altyapı özellikleriyle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? binaların inşası... Dışından başlayıp böyle içine doğru girebiliriz yani şey olarak, anlatım olarak. Binanın temel özellikleriyle alakalı bir kere projenin istinatlardan başlayayım ben. Proje genelindeki bütün istinat duvarları perde beton. Yani biz mesela maliyeti düşürmek anlamında taş duvar işine istinatlarda girmeyiz. Dolayısıyla her tarafta istinat duvarlarında C30 kullanıldı. Binaların hiçbir tanesi çıplak bina teslimimiz yoktur. Bizim mermer kaplamadır. Yani bu mekanik sistem taş kaplama olarak geçen bir detay. Bütün bina, daire, villa fark etmeksizin mekanik sistem taş kaplama. Bunların zaten uygulamasında altında alüminyum profil oluyor. Alüminyum profil üzerine mekanik sistem taş kaplama giydirmesi yapılıyor. Tabi bu aşama binanın en dış kısmı. Yani ana bina, perde betonlar, duvar örümleri onlar bittikten sonra bunun dış kısmında sıvası, izolasyonu, mantolaması, fileli sıvası, bu kalem işlerden sonra şey geliyor. Alüminyum profiller, onun üzerine de mekanik sistem taş kaplama. Yani bizim burada taş kaplamayı tercih etme sebebimiz çıplak olan binanın ömrüyle denizin kenarındayız, çünkü tuzlu bir havanın Evet. olduğu yerdeyiz. Korozyonun da yüksek olduğu konumlardayız. Çıplak binanın denizin sıfırındaki ömrüyle taş kaplama binanın ömrü arasında muazzam bir fark vardır. Biz binalar mümkün olduğu kadar dış etkenlerden maruz kalmaması için zaten hepsinde taş kaplama yaptık. Altyapıda burada klasiktir. Radya temel uygulamamız var. Sert zemin üzerindeyiz çünkü. Dağlık bir bölgedeyiz. Drenajlarımız keçeye sarılı borular içerisinde. Altyapımız o anlamda güçlü. Binalarımızda C30'dan başka beton kullanmadık. İstinatlarımızda keza öyle, yani küpeştelerimize kadar burada mermer kullandık. Onun dışında çatılarda membran uygulamamız var, zift uygulamamız var, keçe mıcır uygulamamız var. Çatılardaki izolasyonumuz da binanın dört bir tarafındaki izolasyonla beraber kilitlenmiş bir izolasyondur. Onun dışında zeminde radya temelle birlikte bohçalama uygulamamız var, yine zemin izolasyonu anlamında. Dolayısıyla evlerin hem ses hem de ısı izolasyonu anlamında gerekli olan bütün detaylar yapıldı. Teknik şartnamede de zaten bunların detayları var. Şimdi geliyorum evin iç detaylarına. Havuzlar kaç metrekare burada? Havuzlar Villalarda. konuma göre fark ediyor. Köşe konumlarda arsa payları biraz daha büyük olduğu için 4'e 8 gibi bakabilirsiniz. 32 metrekarelik özel havuzlar. Ara konumlarda 18-19 metrekareye düşüyor. Dairelerde de zaten onların ortak alanda havuzları var. Bu tuzlu sistem mi yoksa Tatlı su. tatlı su? Tatlı su. Bizim zaten standart teslimimizde havuz motor dairesi, mekanik ekipmanı, yani anahtar teslim dediğimiz şekliyle havuzlar teslim oluyor. Havuzların da çevresi yine binalarla aynı şekilde görüntü bütünlüğü oluşturması açısından mermer. Havuzların iç kısımlarında da serapul kullandık. Yani havuzdaki taşlarda şöyle söyleyeyim, 9 tane farklı renk tonu var. Suyu koyduğunuz anda 9 farklı renk ortaya çıkıyor. Gayet güzel. Peki Motoru, altyapısı vesairesi, bunlar da zaten teknik hacimlerin içerisinde. Teknik hacimleri de evin dış kısmında göremezsiniz. Havuzun alt kısımlarında, kapalı otoparklarda teknik hacimler vardır. Gizli yerdedir onlar. Motorlar, işte denge tankı vesaire, bunların hepsi ayrı bir içeride. odanın içindedir. evet, binaların içine geçelim şimdi. Binaların Şimdi- içerisinde işte yerden ısıtması, VRF iklimlendirmesi gibi bir de Zeminlerde seramik kullanmadık. Zeminlerde aynı evlerin dış cepheleri gibi mermer, doğal taş. Yatak odalarında parke uygulamamız var. O da yani 15 milim parkelerden, yani kalın parke kullandık. Onun dışında çelik kapılarda surdan ilerledik. Güneş kırıcılarımız alüminyumdur. Evlerin standart tesliminde. Ahşap görünümlü zaten Doğramalar? bunlar. Doğramalarda alümil kullandık. güzel marka. Avrupa'da en yaygın kullanılan markalardan biri zaten bu. Onun dışında yerden ısıtmalarda Mitsubishi kullanıyoruz. Bunun peki makinesi falan her şeyi siz anahtar teslim veriyorsunuz değil mi? Doğrudur. Sonradan almasına gerek yok. Alıcının hiçbir şey yapmasına gerek yok. Biz ısı pompası, dış ünitesi vesaire, Klima da bunların aynı hepsi şekilde. klima da aynı şekilde. VRF'ler de zaten hem iç ünite hem dış üniteler Mitsubishi'den
Bunlar da bizim standart teslimimizde. Bütün dış üniteler, yani evin dış cephesinde herhangi bir teknik mekanik cihaz göremezsiniz. Dairelerde de bu böyle, villalarda da böyle. Bütün evlerde teknik hacimler vardır. Bütün dış üniteler, teknik mekanik aksamlar o hacmin içindedir. Ortalıkta, bahçede yeşilden başka öyle bir makine vesaire bir şey görmezsiniz. Çok güzel. Onun dışında vestiyer, mutfak dolapları, banyo dolapları, duşakabinler, işte ankastreler, yatak odalarındaki gömme dolaplar, sineklikler, güneş kırıcılar, cam balkon korkulukları, dış mekanlardaki o duvar korkuluklarına kadar bunların hepsi bizim standart teslimimizde. Oradaki marka kombinasyonu da ankastreler, dörtlü set bizim standart teslimimizde. Ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinesi. Bunlar Miele'den geliyor. Banyolarda Hansgrohe kullandık, Geberit kullandık, üst segment Vitra kullandık, kabinet kullandık. Banyoların içleri de yine mermerdir. Yani duş alınan kısmın içini mermer yapıp dış kısmı mineral sıva yapıp geçmiyoruz. Komple mermerdir hepsi. Maliyetten kaçılan bir durum söz konusu değil. O detayı vurgulamak istedim. Şu an Benim aklıma aslında başka bir soru gelmiyor. Sizin ben bir iki aklınıza gelen detay çalışmalar arasında yani teslim konusunda da bir fikir vermek anlamında. Yol çalışmamız devam ediyor, peyzajımız devam ediyor. Serme çim uygulamamız biraz daha otomatik sulama kalemi işin bitmesini bekliyoruz. Haziran ayında devreye girecektir o. Yani Temmuz, Ağustos gibi bu sene asgari şartlarda biz burada oturum verebiliriz. Herkes rahatlıkla evinde oturulabilir. Projenin tabii ki de donanımsal detayları bu kış döneminde devam edecek. 2026 yazına daha hazır bir konseptle girer. Örnek veriyorum, plajın kum plaj kısmını bu yaz için asgari şartlarda açarız. Herkes rahatlıkla inebilir. Yolumuzu oraya bağlarız. Güvenlik kulübemizi, her şeyimizi koyarız. Plajdaki kafe, restoran, barın devreye girmesi 2026 yazını bulur. Plajdaki dek alan kısmının devreye girmesi 2026 yazını bulur. Aynı zamanda projenin girişindeki alışveriş merkezinin de açılması 2026 yazını bulur. Yani katma değer anlamında güzel donanımlar, onlar da 2026 yazında devreye girer.